Lifeit'in kanalından selamlar arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz gibi makyaj fırçalarını temizleyeceğiz. Fakat bu sefer daha önce yapmadığım farklı bir şey yapmak istiyorum. Makyaj fırçalarını yağ bazlı temizleyici ile temizlemeyi deneyeceğim. Ve dedim ki neden bunu kamera açık bir şekilde hep beraber denemeyelim. Bu fikir de aklıma şöyle geldi arkadaşlar. Bu benim yakın zamanda aldığım bir sünger. Çok kötü oldu gerçekten. Ben bunu sabunla temizlemeyi denedim ve daha da kötü oldu. Gördüğünüz gibi şuralarda işte BB krem, kuşun ürünlerin fondöteni vesaire bıraktı. Ve sonra dedim ki ben yüzümdeki makyajı yağ bazlı temizleyiciyle çıkarıyorsam neden işte süngerdeki, makyaj fırçalarındaki makyaj kirlerini yağ bazlı temizleyiciyle çıkarmıyorum diye düşündüm. Şu an elimde Jumiso'nun yağ bazlı temizleyicisi var. Yüzümde bunu kullanıyorum ve çok memnunum. Açıkçası çok da kıyamıyorum böyle kullanmaya. Çünkü gerçekten bunlar artık çok pahalı ürünler haline geldi arkadaşlar. Fakat dedim ki buna değer. Çünkü bu ürünleri cildimize kirli bir şekilde sürdüğümüzde çok fazla bakteri kontaminasyonu oluyor arkadaşlar. Yani cildinize bu yüzeyde oluşan bakterileri defalarca ve defalarca kez sürüyorsunuz ve her defasında bu bakterilerin daha çok çoğalmış haliyle sürüyorsunuz. Bu sefer zaten akne problemi yaşayan biriyseniz, hele benim gibi sivilceye meyilli bir ciltseniz çok daha fazla sivilce çıkarırsınız. Çok daha fazla akne problemi yaşarsınız. O yüzden lütfen cilt temizliğine dikkat eden kişiler olarak makyaj ürünlerinizin temizliğine de çok dikkat edin arkadaşlar. Çok fark ediyor. Bunun yanında yastık kılıfı temizliği de yüzdeki akneler, sivilcelenmeler için dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Şimdi burada önüme 2 tane kap aldım arkadaşlar. Bunlar benim evde kullanmadığım kaplardı. Çok işe yarayacak gibi duruyor. Birine su koydum. Bunu birazdan kullanacağız. Diğer boş kapta fırçaların ve süngerlerin temizliği için kullanacağım. Şöyle içine koyuyorum. Size daha detaylı ve yakından göstermek için öncelikle süngerle başlayacağım arkadaşlar. Şu ışığı kapatsam nasıl olur diye merak ettim şu an. Bir deneyeceğim. Sanki daha mı iyi görünür böyle, emin olamadım. Yok, kapatacağım. Çünkü şu kirlerin, makyaj kalıntılarının daha iyi görünmesini istiyorum arkadaşlar. Şunu da şöyle alta doğru çekeyim. Bir pompa yağ bazlı temizleyiciyi koyuyorum. Ve şu şekilde olmaya başlıyorum. Bu arada hani çıkarmadı, çıkarsın diye beklemeyin. Bunu yüzümüzdeki mantıkla aynı düşüneceğiz. Suyla birleşene kadar emülsiye olmayacak, yani çözülmeyecek. Suyla birleştikten sonra kirleri dağıtacağını düşünüyorum. Tabii ki dağıtmazsa da yapacak bir şey yok. Denemiş olduk. Diğer tarafına da koydum bir damla. Şu an 2 pompa yağ bazlı temizleyiciyi makyaj süngerin üzerine döktüm arkadaşlar. Ve kuru bir şekilde ovuyorum. Bu aslında yağ bazlı temizleyicinin yüzümüzdeki kullanımıyla aynı mantık arkadaşlar. Yüzümüzde ne yapıyoruz? Önce yağ bazlı temizleyiciyi kuru bir şekilde sürüyoruz. Yüzümüze masaj yapıyoruz. İyice ovalıyoruz. Daha sonra suyla birleştiriyoruz. Bu arada şuraya az geldiğini fark ettim. Biraz daha yağ bazlı temizleyici ekleyip ovacağım. Şu an yağ bazlı temizleyiciyi kuru kullanma aşamasındayız. Bunu suyla birleştirmeden önce arkadaşlar bu makyaj fırçalarına da yağ bazlı temizleyici dökmek istiyorum. Şunu ayrı yıkasam daha iyi olur. Fırçalarım kendini atmaya çalıştı bu arada. Çok az daha koyacağım. Ve ovalamaya başlıyorum. Burada aslında yağ bazlı temizleyicinin cildimize nasıl kullanacağını bir şekilde göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Sanırım yeterince ovaladım. Şimdi asıl merak ettiğimiz kısma geçiyoruz arkadaşlar. Suyla buluşturacağız. Önce şöyle birkaç damla su alacağım. Bakın şöyle. Şunu alta getireyim. Bakar mısınız? Şöyle suya batıralım. Wow, çok iyi. Şuraya biraz daha yağ bazlı temizleyici kullanabilirmişim. Üst kısma koymayı unuttum arkadaşlar. Genelde şu yan tarafa, alt tarafa koydum. Biraz ıslakken koyacağım ama aynı etkiyi görecek miyiz bakalım. Biraz daha suya alıyorum. Evet, bakın lekelerin çoğu çıktı arkadaşlar. Ben yağ bazlı temizleyicime kıyıp biraz daha fazla kullansam aslında çok daha iyi çıkaracakmış. Buradan bunu anlıyorum. Ve suyla birleştirdikçe yağ bazlı temizleyici iyice emülsiye oluyor. Yani çözünüyor. Ve beraberinde makyaj artıklarını, makyaj kalıntılarını da çözüyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, şu an büyük oranda çıktı. Şuralarda biraz kaldı. Bence oralara biraz daha fazla ürün kullanmam gerekirdi diye düşünüyorum.
Ve suyla her birleştirdiğimde, her bir araya getirip ovaladığımda biraz daha fazla çıktığını görüyorum arkadaşlar. Bakın şuralar iyice çıktı. Ürün ıslak olduğu için şu an yağ bazlı temizleyici kullanmam çok etki vermeyecek. Bunu kuruyken kullanmalıydım. O yüzden bunu bir şekilde yıkayacağım arkadaşlar ama ikinci yıkamaya buralara biraz daha fazla ürün koymayı düşünüyorum. Yani bu bir ikinci yıkama daha istiyor. Şu an ıslak olduğu için dediğim gibi yağ bazlı temizleyici şu an eklemenin tekrar bir mantığı yok. Çok fazla etkili olmayacaktır. Her suyla buluşturmamda ve sıkmamda daha fazla ürünün süngerden çıktığını görüyorum arkadaşlar. Bu arada makyaj fırçalarımıza bakalım. Bunları şöyle biraz suda karıştıracağım. Bakın, makyaj fırçalarındaki lekelerin de gayet güzel çıktığını görüyorum. Tabii ben burada kameraya gösterebilmek açısından kaplara koydum ve bu şekilde çekiyorum. Fakat bu video bittikten sonra bunun devamını musluk altında durulayarak getireceğim arkadaşlar. Orada çok daha iyi durulanacak ve temizlenecektir diye düşünüyorum. Şu aşamada bile fırçalardaki makyaj kirlerinin çoğunun çıktığını söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi süngere ne kadar su verirsem o kadar durulanıyor ve o kadar makyaj kalıntıları çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. O yüzden bu aşamanın devamını musluk altında bol suyla yapmaya devam edeceğim. Ben şimdi bunları iyice durulayayım, masayı temizleyeyim ve geleyim. Evet arkadaşlar, fırçaları durulayıp geldim. Tertemiz oldular. Hemen size süngeri de göstermek istiyorum. Ya zavallıcı o kadar çok sıktım ki birazcık deforme ettim ama güzel oldu. Gerçekten temiz oldu. Çıkmayan bir iki yer oldu. Dediğim gibi bence yağ bazlı temizleyiciyi daha fazla kullanmalıydım. Süngerinizin üzerinde ne kadar fazla makyaj kalıntısı artığı birikmişse o kadar fazla ürün kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Ama gerçekten şu an içimin sineceği şekilde temiz oldu. Temizliğini fark ediyorum. Fırçalar da aynı şekilde arkadaşlar. Beklediğimden çok daha temiz oldu. Hatta şöyle bir deneme yapalım sizle birlikte. Ben kontrol etmedim ama şu an aklıma geldi. Buradaki havlu kağıda süreceğim ve boya çıkıyor mu diye bakacağım. Bu arada altındaki renk masanın rengi. Şöyle kaldırayım. Bakın gördüğünüz gibi. Bence iyi. Şöyle gösterirsem daha doğru olacak. Süngerin altındaki kısma da bakalım. Merak ettim. Evet, bakın burada da boya geçişi neredeyse yok gibi. Yani yağ bazlı temizleyici ile makyaj fırçalarını ve süngerini temizlemek bence çok verimli bir yöntem oldu arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bu vesileyle yağ bazlı temizleyicinin çalışma prensibini bir kez daha anlatalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kullandığımız makyaj malzemeleri yağ bazlı ürünler ve bu yağ bazlı ürünleri suyla ya da sabunla çıkarmak zor olabiliyor. Bunun yerine şu öneriliyor: kimyadaki benzer benzeri çözer kanunu gereği yağ bazlı bir ürünü yine yağ bazlı bir ürünle çıkarırsak daha çok verim alırız deniliyor ve bu sebeple yağ bazlı temizleyiciler üretiliyor arkadaşlar. Çok verimli olduğunu ve çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Yani yağı yağ ile çözmüş ve yıkamış oluyoruz. Fırçalarda ve süngerdeki kalıntıların çok daha iyi temizlenmesini istiyorsanız yüzümüze yaptığımız gibi yağ bazlı temizleyiciden sonra su bazlı temizleyici kullanarak yağ bazlı temizleyicinin kalıntılarını da durulayabilirsiniz. Ben de bu şekilde yaptım arkadaşlar bu arada. Ve beklediğimden çok daha iyi sonuç aldığımı söyleyebilirim. Bakın bu fırçayı da deneyelim şu şekilde. Şöyle kaldırayım ki masanın rengiyle karışmasın. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde makyaj kalıntısı kalmamış. Haliyle üzerinde bulunan bakterilerden de arındırmış olduk. Yani aslında bu da cilt temizliğinin bir aşaması diyebiliriz. Evet arkadaşlar, video buraya kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bu bilgiyi denerken sadece kendime saklamak istemedim. Sizle paylaşmak istedim. O yüzden beğenilerle ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.